Efendim yeniden merhabalar. Çok sevdiğiniz bir konuyla birlikteyiz. Kuantum konuşacağız. Tabii kuantum konuştuğumuz zaman kanalımızda ağırladığımız tek bir isim var. O da Şebnem Taycıgut yazar. Biliyorsunuz Ne zaten güzel hepiniz. benim için. Evet, Ay. tanıyorsunuz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim Buket'ciğim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, şahaneyim. İyi diyeyim, iyi olsun değil mi? Değil mi? Evet, her zaman. Şimdi bu aralar ben etrafımda şunu görüyorum. Hepiniz bana katılacaksınız. İnsanlar diyorlar ki Allah beni görmüyor, duymuyor. İşte dua ediyorum olmuyor. Niye her şey kötü? Allah gerçekten bizi artık görüp duymuyor mu? Böyle bir şey mümkün mü? Bu aralar bana da çok o soru geliyor ve aslında şöyle bir durum var. Ay, bu çok uzun bir konu. Neresinden başlasak? Biz dünyayı kirlettik. Biz her şey çok güzel olacak derken o güzel olan her şeyin üstünü bir çekip kendi egolarımızın, kendi nefsimize doğru ilerledik. Yani iyi niyetimizi, iyilik yapmayı unuttuk. Kendi dürtülerimiz doğrultusunda bir yola girdik. Zorlaştırdık tekamülü sevgili Buket'im. O kadar çok zorlaştırdık ki sınavlarımız da tabii ki zor olacaktı değil mi? Yani ben düşünüyorum rahmetli anneannem derdi ki her şey çok güzel olacak. Ama bir bakıyorum 50 yıllık hayatıma her şey daha kötü, daha kötü, daha kötü oldu. Tabii bunu bilimsel baktığımızda aslında negatif enerjiler ortaya çıktı. Bizim enerjilerimiz kirlendi. Biz sadece resme baktık, resmin arkasına bakmadığımız için biraz zordan tekamül ediyoruz. Ama bir de şöyle bir şey var. Aslında Allah belki de artık yanına çağırıyordur. Artık yuvaya dönmenin zamanıdır. Bu senaryodaki en iyi rolünü oyna diyordur. Niye bu taraftan bakmıyoruz? Yani Allah duyuyor bizi. Allah bizi de görüyor. Fakat artık o kadar çok sıkıştırıyor ki hadi çık ortaya yap oyununu. Olacağını yani o iyi insan nasıl olmaksa onu olmamızı bekliyor. Ama ne yapıyoruz biz? Biri düşünce biz de düşürüyoruz. Ya da biri bir şey anlatınca onu bir yere koyup o hali yaşamadığını düşünüp başka düşünceler içindeyiz. Yani gerçeği görmüyoruz. Gerçeği görmemiz için Allah özellikle daha da karıştıracak diyorum 2026'da. Oo, 2026 daha sert olacak. Tabii daha sert olacak. Hı hı. Aslında biz 2026 Ocağın son haftası itibariyle sanal bir çağa girdik. Bütün astrologlar diyor ya yeni bir çağın içindeyiz. Artık her şey daha farklı olacak. Daha dinamiklerimiz azalacak. Daha robotik bir sistemin içine gireceğiz diyorlar. Ben de bunu kuantum alanda sanal çağ olarak adlandırıyorum. 2039'a kadar bir sanal çağın içine gireceğiz ki öğretmenler olmayacak. Doktorlar olmayacak artık. Bir doktora gittiğimizde bir robot bizi tedavi edecek. Ya da oturduğumuz yerden yine bir robot tarafından eğitilmeye başlayacağız. Yani 2039'da bunlar bizi bekliyor. Birçok meslek yani artık yok. Uçacak gidecek. Yani kuantumcular olmayacak, astrologlar olmayacak. Gözle görülen şeylerin tamamen bitişi var. Sanal bir çağa geçiyoruz dedim ya. Biz kaybettik. Peki biz ne yapacağız? Yani biz ne yapacağız? Mesela bir doktor ne yapacak? Bir öğretmen ne yapacak o zaman? Şimdi oturacağız evde düşün. işsizlik maaşı mı alacağız? Allah göstermesin. Şu anda bir ameliyata girmek istesen gerçekten robot tarafından mı ameliyat olmak istersin? Yoksa bir insanın duygularıyla mı seni ameliyat etmesini istersin? İnsanı isterim tabii Ben de ki. insanı isterim. Umarım başka bir dünya vardır. Bizi de oraya ışınlarlar diyeyim. Yani gerçekten zor, oldukça zor. Peki bu hani kötü bir şey var ortalıkta. Böyle bir kötü senaryo var yani. Bir negatif, siz de söylediniz ya, bir negatiflik var. Şimdi bazen bazı yorumlar okuyorum. Diyorlar ki işte frekanslar değişti. Bu frekansı yakalayabilenler kalacak, diğerleri delirecek, işte intihar edecek, yok olacak, Evet, gidecek. Doğru mu? Doğru. Haberleri izliyorsundur. Çok değişik bir ölme şekilleri duyuyoruz artık. Hani işte gençler adaşlarını aynı yaşta olan yaşıtlarını öldürüyorlar. Birdenbire bir şey olabiliyor. Kalp krizi geçirip ölümler var. Ne bileyim adamcağız karısıyla birlikte arabasını yıkarken çocuklar arabada oluyor. Şak diye duvarlar yıkılıyor. Çok değişik ölümler var. Hatta geçenlerde bir 10 dakikalık fırtına çıktı İstanbul'da. Ben Avrupa yakasındaydım. Bütün camlar falan sallandı. Evet. Yani bu yaşımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Neden bunlar oluyor acaba? Neden böyle ani olaylar olmaya başladı? Çünkü bir insan ancak sıkışınca ortaya çıkabilir. Daha ne kadar sıkıştırabilir ki bizi? Daha ne kadar sıkıştırsın yüce yaradan, yaratıcı? Biz hala başkalarının yolundan gidiyoruz. Hala kendi yolumuzdan gitmiyoruz. Hala başkaları gelsin bizi kurtarsın diye bekliyoruz maalesef. Kaç tane kendi hayatında ve kendi ünvanında lider olan kişi tanıyorsunuz? Bir düşünün bakalım. Yani mesela sanatçılar var ama kaç tanesi ön planda? Ya da çok iyi patronlar var. Kaç tanesi ön planda? Ya da sizler gibi kaç taneniz ön plandayız?
Hı hı. 1-2, 1-2. Veya kim rol model? Değil Rol mi? Kim model rol hiç model? yok. Olamıyoruz. Evet, çocuklarımızda da rol Aynen, model hani yok. ön planda olmak ayrı bir şey. Mesela bizim Kişiliğiyle, dünyamızda da karakteriyle. ön planda olabilirsin ama rol model olduğunu anlamına gelmiyor. İş dünyasında aynı şekilde ki son dönemde yaşanan olaylarla biliyorsunuz birçok şey de yıkılmaya başlandı. Ünlüler İşte ünlüler ilgili. dünyasında yaşananlar, iş adamları ile ilgili oluşan olaylar, hani o böyle çok saygın, Sanatçılarla. önemli görülen insanların aslında hayatlarının arka planındaki şeyler falan filan derken aslında bu sefer hiç rol model kalmamaya başladı. Bir de insanlar kendini uyuşturuyormuş. Yani uyuşturuyormuş, onu anladık. Hı hı. Yani orada çok güzel bir rolü oynuyor. Bize duyguyu veriyor. Biz ona hayran çocuklarımız var. İşte hayran kişiler var. Ama bir bakıyoruz aslında o role de uyuşturarak, kendi aklını, beynini, duygularını uyuşturarak giriyormuş. Şimdi belki orada bir genç onu hayal ederek, onun başarısını hayal ederek öyle sanatçı olmaya kalkarken şimdiki haberlerde de diyecek ki aslında bu rolü oynayabilmek için kendi benliğini uyuşturuyormuş diyecek. Evet, haklısın, hiçbir rol modelimiz kalmadı. Bu da çok kötü bir şey. Kötü bir şey Eskiden ama rol modeller vardı. çünkü. vardı, evet. Vardı. Hala anneannelerimizi, babaannelerimizi konuşuyorsak onlar bizim rol modellerimizmiş. Burada maalesef mutsuz çocuklar da yetiştiriyoruz. Mutsuz annelerin mutsuz çocukları oluyor. Mutsuz babaların mutsuz çocukları oluyor. Şimdi bu mutsuz çocuklar nasıl çocuklar yetiştirecek ve dünyaya bu çocuklar gelmeli mi? Değil mi? Bu kadar kötü bir dünyaya. Hı hı. Sen bir çocuk doğurur musun mesela? Ya şöyle, ben garip bir şekilde hala istiyorum ama benim etrafımda neredeyse hiç kimse istemiyor. Evet. Şimdi beni bunu şey yapmayın, ben bu konuda biraz takıntılıyım diyeyim. Yani hani bir çocuğum olsun, ben onu güzel yetiştireyim falan. Korkuyorum da tabii. Çünkü mesela ben size bir şey söyleyeceğim. En son öldürülen o çocuklara bakalım mesela. Böyle eli yüzü düzgün, hep çok Ne kadar güzel çocuklar. değil mi? Ne Enerjileri güzel çok harika çocuklardı. Ya sırf yakışıklı diye belki gıcık oldu, öldürdü ya. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi sen bir çocuğu doğurmak ne kadar zor bir şey. Bir çocuğu karnında taşıyorsun, doğuruyorsun, bebekken bakıyorsun, büyütüyorsun, senelerini veriyorsun. Her şeyin en iyisini ona alıyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun, giydiriyorsun. Bir tane deli geliyor, öldürüyor. Ve onunla ilgili gelecek planların var. Hı hı. İyi bir yerlere gelsin, başarılarını göreyim istiyorsun ama çocuk. Ve yine öldüren de çocuk. Öldüren de çocuk. Bir kere çocuklarda niye bu kadar suç oranı arttı? Ya çocuklar niye bu kadar kötü oldular? Kötülük niye çocuklarda? Hani ya Şebnem Hanım şöyledir ya, hani kuantum olarak bunu nasıl, yani kuantum teorisiyle sizin verdiğiniz eğitimler, aldığınız eğitimler, ondan sonra yani şu ana kadar bildiğiniz her şeyle şunu bir değerlendirir misiniz? Çocuk nedir kardeşim? Saftır, masumdur. Şu an katil de çocuk. Neden? Canımız acısın diye, kalbimiz acısın diye, yani orada fark edelim diye, orada görelim diye çocuklar şu anda bizim filmimizde başrole geçip aslında bize bir öğretiyi gösteriyor. Ben her zaman şunu söylüyorum, mesela bir şey izliyoruz, hemen başlıyoruz bela okumaya, bir dakika diyorum, sen Allah katında onun belki de olmuş biri olup senin sadece bu dünya filminde rol model olup o hatayı yapmaman için gelmiş olabilir mi? Hemen belayı geri çekiyorlar. Olabilir. İşte bu kuantum alanda diyor ki şu anda ne yaşıyorsak kötü, kaldıramayacağımız yük, sıkıntı, hastalık hepsi rol model. Bizim olmamız için, bu dünyadan çıkış kapısından çıkmadan önce hakkını vermemiz için oluyor. Ve kuantum alan diyor ki olaylar daha da karışacak. Dünya daha da karışacak diyor. 2026, 2027, 2028, 2029'da daha da karışacak. Eğer içe dönmek yerine bu bardağı görüyorsa bardağı almak isteyecekler. Kendi kalplerini daha da kapanacak. Uyanış kapandı. Kalpler kapanıyor, düşünmek kapanıyor, algılamak kapanıyor. Buket, çok üzülüyorum. Daha da kapanacağız, çağrıyı duyamayacağız. Biri elimizden sevgiyle tutmaya kalksa o bir dakika ya bana kötülük yapacak deyip çekileceğiz. Onun sevgi olduğunu anlayamayacağız. Ama bazıları da gerçekten şu an bulundukları basamaklardan daha üst basamaklara gelecek, ruhani katta, tekamül katında. Bazıları bu mesajları çok iyi okuyacak ama bunlar da ender kişiler olacak. Kuantum alan 2030'u nasıl şekillendiriyor diye sorayım. 2030'da dediğim gibi astroloji olmayacak. Kuantum bireysel danışmanlıklar, kişisel eğitimler olmayacak. Yani böyle işte spor yapalım, eğlenelim, eve gidelim, uyuyalım. Yarın da olsun, yarın da gidelim, eğlenelim, uyuyalım. Herkes bu düşünceye girecek. Yani eğlenmek isteyecekler. O kadar çok sıkıntılara, o kadar çok dertlere, o kadar çok içinden çıkamadıkları şeyler olacak ki. Şu an buradaysam aman belki de bugün öleceğim deyip o anı yaşamaya çalışacaklar ama burada bir uyanışta değil. Sadece oradaki sıkıntıyı, oradaki derdi, oradaki olumsuzluğu bastırmak için olacak. Yani daha da gerileyeceğimiz bir zaman dilimine giriyoruz. Eyvah, eyvah, eyvah yani. Eyvah. Çok kötü.
Evet, çok Yani çok kötü. en azından şu anda bir takım şeylerden destek alarak insanlar son 5 senedir özellikle kendilerini bir şekilde geliştirmeye çalıştılar, açıkça söylemek gerekirse. Ben Mesela yetiştirmişim diyorum Heh, insanları, evet, bugünlere yetiştirmişim. kuantum eğitimleri vererek mesela insanlara bugünler için bir zırh yaptığınızı Evet. düşünüyor musunuz? Bir Evet, zırh düşünüyorum. verdiğinizi. Hatta bir iki gün önce bir haber geldi. Bir danışanımızdan, babası rahmetli olmuş akciğer kanserinden. Ona ses kaydı atarken şunu söyledim. Sevgili Can dedim. İşte 2-3 yıldır bizimle birlikteydi. Demek ki dedim sistem seni bunlara hazırlamış. Şimdi dedim o ailenin başına geçip lider olma zamanı. Ağlayamıyorum gerçekten Şebnem hocam dedi. Üzülemiyorum. Çünkü babamın dedi bir başka yerden bizi gördüğünü ve bir başka yerde bizi beklediğini biliyorum dedi. Onun bana verdiği mirası, olma mirasını yürüteceğim dedi. Eskiden olsa yıkardım, geçerdim. Babam neden öldü? İşte 3 ay içinde kanserden rahmetli oldu. 3 ay içinde öldü, bizi bıraktı gitti. Daha gencecikti, 60 yaşındaydı, yaşayabilirdi demek yerine dedi. Yani hatta dedi cenazeyi dedi gömeli 3 gün oldu, işin başına geçtim bile dedi. Teşekkür etmek için sizi aradım. Ben ahlanacak vahlanacak zannederken ah canım benim, büyümüş, ne güzel olmuş. Evet, yani biraz biz hazırlamışız ya, son biliyorsun 2020 yılından beri daha çok ortadayız kuantum alanda. Evet. Meğerse son 5 yılda insanları zorlukla nasıl başa çıkabilecekleri gibi bir eğitim vermişiz. Ama şöyle bir karar aldım ben de sevgili Buget'ciğim. Eskisi gibi 3 ayda bir yapıyorduk eğitimleri. Belki yılda bir, belki de 2 yapacağım artık. Neden? Neden? Çünkü insanlar alıyorlar, bunu kullanmıyorlar ve kullanmadıkları zaman da oradaki döngü, kuantum, dolanıklık daha da birbirine karışıyor. Onun için de gerçekten bunun hakkını verecek ruhlarla birlikte olma kararı aldım. Bir de yarı yolda bırakıyorlar. Yarı yolda bırakınca da yani diyelim ki eğitim 9 aylık bir eğitim. 4. ayında bırakıyor. Aradan 6 ay geçiyor. Ben daha da kötü oldum. Sen 4. ayda bıraktın. Orada yarım anlamışlıklarınla sistem seni sınava sokuyor. Sen 9 ay sonrasında, şimdi o kadar güzel mucizeler yaşayanlar var ki, üniversitesini bitirmiş bir genç kızımız var. İstediği işi bulmuş. Evliliğinde sorun yaşayan bir bireyimiz vardı. Şu anda evliliğinde çok iyi durumda. İş açmak isteyen biri vardı. Şu anda işini açmış biri vardı. Rahatsızlıkları olan vardı. Artık hiçbir yerim ağrımıyor ve kendi yeteneklerimi ortaya koyabiliyorum diyorlar. Ama yolun sonuna gitmeyince oradaki yarım kalmışlıkla galiba derslerimiz daha da ağır geçiyor. Ve ben de başka yöne yöneldim. İnteraktif bir oyuna hazırlanıyorum şu anda. Çok güzel. Evet, hem eğlence olacak, hem güleceğiz, hem ağlayacağız. Ondan sonra bir koçum var, sahne koçum var. Biraz daha böyle... Ne zaman göreceğiz? İnşallah Eylül'de sahnelerde olacak. Harika. Turnelerimizi de yapacağız. Aslında ona hazırlanıyorum. Tamam, çok güzel. Evet, bir de psikoloji okumaya başladım. Üniversite okumaya başladım. Ne güzelmiş. Evet. Çok hayalim olan bir şey, biliyor musunuz? Çok eğleniyorum. Yani bir sürü arkadaşım var. Size ne katacağını düşündünüz de böyle Beni bir şey terbiye dediniz? ediyor. Hı. Yani aklımı terbiye ediyor ve bildiklerimin daha farklı yorumlayabiliyorum. Bilginin sonu yok. Çok eğleniyorum. Şöyle bir şey var, biliyorsun son 2 yıldır ülkemizde psikoloji olarak yüksek lisans yasaklandı. Tekrar okuldan alacaksın dendi. Ben de o şeye girenlerdenim. Bir de okula gidiyorum. Bir sürü arkadaşım var, genç, 19-20 yaşında. Benim gibi insanlar var. Ne güzel. Benim gibi en az bir 10 kişi var sınıfımda. Çok farklı bir duygu. Ama ders çalışmak, o sınava girmek, sınavdan şu anda da finallerimiz bitti. Çok iyi sonuçlar almışım. Çok mutlu oluyorum ya. Farklı algım açılıyor. Dünyayı daha farklı görebiliyorum. Daha farklı anlatma yollarını öğreniyorum. Biraz da psikolojide olacak interaktif oyunumuzda ve her yerde kendi hayatımızın komedisini göstereceğim onlara. Bir de şey açısından da güzel olur değil mi? Şimdi mesela eğitim vereceğiniz veya bireysel danışmanlık vereceğiniz insanların psikolojisini de çözümleyebilirsiniz Tabii. bu süreçte. Çünkü ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi psikolojisi iyi olmayan bir insan mesela kuantum eğitimi alsa da bu belki onun için daha kötü bir şey olur. Şöyle, biz zaten eğitime gelen herkese diyoruz ki mutlaka temiz bir bilinçaltı lazım. Bizden en az 4 seansını alman lazım diyoruz. Bunda farklı seanslar uyguluyoruz. Normal biri geldiğinde bütüncül iyileşme için, daha önce de bahsetmiştim bundan, 8 bireysel seans öneriyoruz. Ama eğitime geliyorsa çok özel kanallıklar çalıştığımız, kendime has teknikleri yapıyorum o 4 seansta. Onu da eğitim sürecinde alabiliyorlar. Zaten temiz bir bilinçaltı oluyor. Ben herkesin kuantum öğrenmesini istiyorum. Çünkü dünyanın ilkokulu kuantum. Eğer siz ilkokuldan geçmezseniz işte böyle hayat zor, dünya zor, daha da zor olacak, ölelim dersiniz bir kenara koyup bunu. Ama bir başka yerde öyle bir bakış açısı var ki kuantum öğrendiğinizde zor kolay oluyor size.
Şimdi düşünsene bu yaştayım. Hatta ilk gideceğime karar verdim. Babam dedi ki gerçekten mi okula gideceksin? Gerçekten okula gidiyorum. Hayatımı ona göre programladım. Şu anda bireysel danışmanlıklarım vardı. Finallerim olacağı için dedim ki sevgili asistanım alma bana dedim. Ve herkese de söyle. Hocanın finalleri var, giremez seanslara dedim. Yani hiçbir şey için geç değil. Çok güzel bir şey çünkü biz hedefsiz olduğumuz için mutsuzuz zaten. Bir Evet. hedefimiz yok. Eskiden hepimizin hedefi vardı. Hedefimiz olmadığında hayat o kadar boş geliyor ki insana aslına bakıldığında. Ama evde oturmayı, işte haberleri izlemeyi, dizileri izlemeyi bir hedef olarak görüyoruz. Ya da yarına çıkmayı hedef olarak görüyoruz. Yarına çıktık mı, nefes aldık mı bu yeter diyoruz. Hala Allah'ı farklı görenler var. Yani diyorum ki mesela Allah senin için ne? Varlık, erkek, yukarıda izliyor. Yanlış yaparsam beni yakacak. Ya Kur'an-ı Kerim okudun mu diyorum. Öyle yazıyor. Ya gerçekten bir bakın ya, okuyun ya. Okuyun yani ilk sözü okuyla başlayan, ikra'la başlayan bir kitabı okuyun. Yani eğer sen gerçekten cehennemde yanmak istiyorsan evet, öldüğün anda arabulucular dediğimiz varlıklar bizi karşılıyor. O varlıklardan gerçekten seni cehennemde yakmaya götürecekler olacak. Ama sen cennet ve cehennemin bir algı oyunu olduğunu düşünüp eğer bugünü kendi evinde televizyon izleyerek, dizi izleyerek, kendini hiçbir şey yapmayarak geçirirsen evet cehennemin kapısı açık. Ama bugün de elimden geleni yaptım deyip olmak için adım atarsan senin cennet kapısı bekleyecek. Tabii orada huri ve nuri yok değil mi? O yüzden hoşumuza gitmiyor, işimize gelmiyor. Geçenlerde bir konuğumuz dedi ki ya dedi Kur'an'da diyor ki dedi akletmez misiniz? Ne güzel değil mi? Yani ama dedi hiç kimse akletmiyor Yok, yani. hiçbirimiz düşünmüyoruz. Hastalıklarımızı şikayet etmeyi, dertlerimizden şikayet etmeyi daha çok seviyoruz. Evet, bu hoşumuza Sonra gidiyor. diyoruz ki dünyaya ne oldu böyle? Kirlettik dünyayı biz. Ellerimizle kirlettik. Şöyle bir şey, bir negatif enerjinin yayılmasını isteyen birileri var mı gerçekten? Yani bir hani hep diyoruz ya üst akıl. Bir üst akıl var da bu negatifi böyle birazcık fazla hızlıca yayayım da dünyayı bir an önce bu değişim oluyorsa olsun diyen birileri var mı? Mesela iddialar. Bir takım figürler ve semboller üzerinden işte satanist ayinler yapıldı. İşte bir takım müzik frekansları üzerinden insanların dengeleriyle oynandı. Ya da bazı şeyler içerildi. Vesaire vesaire. Bunlar Kapalı doğru mu? gruplarda. Doğru. Hala da devam ediyor. Doğru. Doğru. Neden? Neden? Her zaman büyük balık küçük balık ya da bir üstteki bir alttaki. İşte savaşırsan kazanırsın, savaşmazsan ölürsün ya da bir yön çizmelisin. Bir şeyi ben tutmalısın, orada olmalısın. Yani sürü psikolojinin içine girmelisin. Onların yanında olmalısın. Yani biz siyah beyaz kavgasındaydık. Hiçbirimiz bunun gerisine bakıp yorumlamadık. Mesela geçen gün yine bir danışanıma şunu söyledim. Sen dedim ismi Ayşe olsun. Ayşe dedim filmini izledin mi? Nasıl izleyeceğim dedi. Şimdi dedim televizyonda bir dizi film var. Adı Ayşe dedim. İşte Ayşe'nin kocası onu üzüyor. Çok zenginsin ama sana gıdım gıdım veriyor. Gerçekten de zenginler. Evet hocam dedi. Gıdım gıdım veriyor dedi. Ama dedi o dedi istediği her yerde her şeyi yapabiliyor dedi. Tamam filmi izliyoruz dedim. Peki dedim Ayşe dedim bu adama dedim benim hakkım var diyebiliyor mu dedim. Yok dedi diyemem dedi. Niye dedim Allah dedim işte beyefendiye hak hukuk verirken sana vermemiş mi? Dedi yapamam dedi işte dedi boşanırız dedi. Peki dedim bir sonraki hafta bu dizi dedim ne olur? Ayşe böyle ölür dedi. Ha dedim istersen sen de öl o zaman. Yani filmimizi izlememiz lazım. Filmde neler oluyor? Bu hafta bu bölümümüzde ne oldu? Anladım. İşte kuantum aslında bu yetiyi veriyor. Kendi filmini çözdürebiliyor. Ya da alanı okutabiliyor sana. Sen bu alanda ne var ne yok okuyabiliyorsun. Şimdi buradasın. Buket bana iyi gelecek mi, iyi gelemeyecek mi? Bunu bilerek geliyorsun buraya. Ne kadar güzel bir şey değil mi? Nasıl okuyorsunuz mesela şu anda? Ya mesela atıyorum şimdi ilginç bir şey. Mesela bana bakınca mesela kuantum alanda siz hocasınız bu işin yani mesela ben ne dedim az önce? Siz benim aldığım tek isim dedim yani. Şimdi size sormayacağım kime soracağım. Ya bana bakıyorsunuz kuantum alanda ne görüyorsunuz mesela? Bak çok merak ediyorum. Hiçbir kuantum eğitimimde yok. Evet. Şimdi normalde insanlar seni belki direkt söyleyeyim mi? Direkt söyleyin. Ve hiç de kesmeden yayınlayacağım. İnsanlar seni uyuz. İşte tuttuğunu koparır ama takarsa takar deseler de aslında sen kendi doğrundan vazgeçmeyen birisin. Ama gel gelin burada kendi doğruna bakalım sevgili Buket'im. Kendi doğrunu yapabilmek için de bedeller ödeyen birisin. Şimdi senin doğrunu kim yıkabilir? Sen bu kadar aile, gönül, maddi, manevi bedeller ödemişken senin doğrunun doğru olmadığını sana kim kanıtlayabilir? Bu bir. İkincisi
kendini ve aileni ve sevdiklerini ve bulunduğun ülkeyi başka bir yola getirecek, yani yüreğinin dışında başka bir yola getirecek, negatif bir yola getirecek zaten Cumhuriyet kadınısın. Hayır demeyeceğin de belli. Şimdi böyle bir kadına şunu yaptı, bunu yaptı, bunu da yanlış yaptı deyip niye belden aşağı vururlar, değil mi? İşte delirdiğin konu da bu. Siz benim gönlüme değil de yaptıklarıma bakın diyorsunuz. Şimdi kimin iyilik yaptığı, iyilik yapmadığı da belli değildir. Bilemezsiniz bizim üniversitede çocuklar okutup okutmadığımızı, otizmli çocuklara ya da dayak yiyen insanlara yardım edip etmediğimizi. Ama normal orada görüp güzel kadın, hoş kadın, şöyle kadın diye vuruyorlar bizi, Tabii. değil mi? Tabii. İşte diyelim ki bunları yapanlar var. İşte karmik dosyalar artık eden bulur kodu Ocak ayından itibaren açıldı. Eden bulacak mı? Evet, Şimdi başlıyor. herkese eleştirmek, kötülemek çok kolay bir şey. Bakın muhtemelen benim yaşadıklarım bu arada çok güzel. Benimle ilgili özellikle ilk cümlede söyledikleriniz birebir benim çok yani hani kaşı imza mühür diyorum ve Mesela hayran normalde de kaldım. inatçı değilsin sen. Evet. Ama seni inatçı biliyorlar. Sen inatçı değilsin. Değilim. Diyelim ki yüreğin bana yakın. Tamam bu da olur, şu da olur dersin. Derim. Evet. Çok net. Ama enerjiyi net almadığında inat edersin. Evet, bu da Evet. çok doğru. Şimdi mükemmel. Şimdi siz de mesela kuantum konusunda öne çıktınız. Siz de mutlaka kötülüyorlardır. Tabii. Şöyleydi, böyleydi, bilmem neydi falan filan. Şimdi bu hiçbir şey yapmayıp evde oturup sürekli kötülük düşünüp insanların kuyusunu kazan insanlar ettiğini bulacak mı? Aslında Evet. herkesin kafasında merak Ocak eden şey şu. 26'dan itibaren karmik dosya hesapları ortaya çıktı ve sizi kim üzdüyse, kim arkanızdan konuştuysa, kim malınıza, mülkünüze laf ettiyse ve bunları nereden sağladığınızla ilgili atıp tutularsa, size dostluk yapmayıp aslında dostluk yaparak düşmanlık yaptılarsa sistem tek tek hesaba çekmeye başlıyor. Ne zamana kadar? 7 Temmuz 2027'ye kadar. Bütün karmik dosyalar başlıyor Ocak 26'dan itibaren ve haberleri de duyacaksınız. Sadece burada tek şunu öneririm. Kalbinizi ferah tutun, deyin ki Allah'ım sen bilirsin. Yani orada o oldu, iyi oldu demeyin. Çünkü eğer bunun karşılık bir bedeli varsa, yani oradan eksi gidecekse, size artı gelecekse, eğer orada kalbinizi bozarsanız madde manevi o artılar gelmez. Ama dosyalar artık kapanıyor. Yani dünya bitişe gidiyor diyorum. Ne zaman öngörüyorsunuz? Bu bitiş yok çok mu yakın? Yoksa biz görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz? Bitiş Nasıl derken olacak? şöyle bir şey. Bu dünyanın ikiz bir evreni var. Yani ne kadar kötüyse tam tersi olmuş bir evren var. Ve hani daha kötü olacak diyoruz. Belki insanlara çok utopik gelecek şimdi bunu dinlerken ama bu dünyanın ikiz bir evreni var. Ve ikiz bir evrende her şey olmuş durumda. Ve daha rahat, daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi, her şeyin daha olumlu olduğu bu dünyaya geçiş yapmak üzereyiz. O zor dediğimiz daha kötü olacak. İşte insanlar birbirlerini yiyecek, daha karanlık sistem ortada olacak. İşte kuraklık olacak, şu olacak, bu olacak dediğimiz dünya, üçüncü boyut. Bizler adım atanlar, kendini seçenler, kurban rolünden çıkanlar, ben yokum, başkaları var gibi davranmayanlar, yani bütün hak ve adalet yasasına da inanarak hareket edenler, o güzel ruhlar için bence yeni dünyaya geçiş başlayacak. Yani dedim ya, sanal bir çağ başlıyor bu. Sanal çağda kalacaklar. Biz gerçekten gerçek ruhlarla, ruhsal kardeşlerimizle ikiz bir evrende yaşayacağız. Utopik bulabilirler ama bunu kanıtlayabiliyorum. Çok değişik. Ha valla neresi gidelim. Bizi alırlarsa, beni yani şahsen Ben de öyle diyorum. konuşayım. Hatta şöyle düşünüyorum. Hiç sen de düşündün mü? 2019-2020 arasında sanki biz başka bir dünyadaydık da Buket, şak diye bizi buraya attılar. Hissediyor musun sen de öyle bir şey? Şöyle, sizin kadar böyle bizi bir yere attılar şeklinde hissedemiyor olsam da şuna eminim. 2017'den sonra bir şey olmaya başladı. Evet, Ne aynen oldu öyle. bilmiyorum. Bu şey 2020'den sonra iyice açığa çıktı ve artık şöyle hani birazcık böyle hani gözünüz maneviyata açıksa şunu hissediyorsunuz. Normal olmayan bir şey. Evet. Sanki biz başka bir ikiz evrendeydik. Dediler ki hadi Şebnem, hadi Buket, hadi sizi ben bu zor bir evrene alayım. Burada biraz siz lider olun, asla vazgeçmeyin, başınıza ne gelirse gelsin. Hatta köklerinize kadar, soyadlarınıza kadar saldırsalar bile sen olmaktan vazgeçme, dik dur, kendini Allah'a teslim et. Burada bir görevini yap, seni yine o bir evrene alacağız gibi bir durum mevcut gibi gözüküyor, bilmiyorum valla. Deli sorular benim de. Evet, Araştırıyorum. gerçekten değişik. Çünkü hani bir normal olmayan bir şey var. Hani böyle Black Mirror vardır ya, Evet, böyle evet. Black Mirror'ın bazı bölümlerinde böyle görürsün.
Mesela sen bir hayat yaşarsın, izliyorlardır falan. Hani ben bak onu falan düşünmeye başladım. Hani inadına mı yapıyorlar ya? Hani otururlar bizi mi izliyorlar diye böyle. Gerçekten değişik bir Belki süreç de var. aramızda uzaylılar yaşıyordur insan bedeninde ya da başka Olabilir mi? varlık. Tabii biraz fantastik gelecek ama olabilir. Hı hı. Şöyle ki bizler tekamül etmek için belki de varlıklarımızı başka varlıklar tarafından kullandırıyor da olabiliriz. Bunun içinde de yine tekamül etmek var. Yani benim yerime sen git, ben burada Araf'ta bir kalayım. Bir 10 hayat dersi ver gel diye biraz. Her şey mümkün. Hiçbir şey mümkün de değil. Her şey de mümkün. Tabii. Biraz böyle düşünmek lazım. Şimdi- Buralarda inanıyorum, inanmıyorum demek yerine olabilir deyip geçmek gerektiğini düşünüyorum. O gün konuştuk benim TV100'deki programda. Dedim ki şimdi bir konuğumuz dedi ki ben dedi dünya dışı bir varlık falan filan bunlara inanmıyorum. Varsa da dedi başka bir boyuttadır. Ve biz dedi bu boyuta atlayana kadar bunu göremeyiz. Görmediğim bir şeye de inanmam. Ama dedim görmediğiniz bir şeye inanıyorsunuz. Çünkü dedim eğer Müslümansanız ve Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Ben cinleri, insanları, Evet. melekleri Evet. yarattım. Şimdi melek var görmüyorsun. Hadi melek Allah'ın katında o yüzden görmüyorsun. Cini niye görmüyorsun? Cin var diyor. Müslümansın. Kur'an-ı Kerim'de açık açık Ya da cini yarattım görenlere diyor. niye inanmıyorsun? Şimdi cini diyorum gördünüz mü? Görmedim. Dedim görmediniz ama var değil mi? Yani Müslümanım var. Tamam. Dedim görmediğimiz bir şeye inanabiliyoruz. Görenler de var. Gördüm diyen de var. Tabii. Benim bir konuğum geldi bana dedi ki ben bir gün gece bir hoca ondan sonra önemli bir zat bana cini olduğunu söyledi ve bana dedi istiyorsan gösterimi bana gösterdi diyor. Ve bu benim çok yani gerçekten asla hani uyduruyor demeyeceğim bir insan bu arada. Çünkü o kadar böyle hiç uç fikirleri olmayan, her şey hakkında makul şeyler konuşan bir insan. Cin gördüm dedi mesela. Yani Doğrudur. şimdi hani gören de var ama ben görmedim. Şimdi ben görmedim diye yok mu anlamına geliyor. Doğru söylüyorsun. İşte Değil mi? orada ya öyleyse deyip yolumuza devam etmemiz lazım. Aslında böyle inanıyorum, inanmıyorum, yok öyle değildir, böyledir dediklerimiz yüzünden bu halde değil miyiz? Doğru, doğru. İnanç peki bitecek mi? Yani İnanç önümüzdeki bitecek süreç gibi içinde gözüküyor. Heh. Yani inanç bitecek gibi gözüküyor. Yaradana inançta yani beni duymuyor, görmüyor deyip buradaki dertlere odaklanacaksak ve her şey gerçekten şu filmlerdeki gibi duygusuz olacaksa şey vardı mesela ömürleri bitenler saatler takıyorlardı Evet. bir film. Yani düşünsene o hale mi geliyoruz? Her şey kapkaranlıktı. Hiç gündüz yoktu. Böyle bir dünyanın içinde olmaktansa ben bildiğimden vazgeçmeme kararım var. Yani insanlara da şunu söylüyorum. Ne olur hala uyanıkken hala mesela bu videoyu izleyip ne diyorlar diye dinliyorsanız eğer ve hala vazgeçmediyseniz bizi dinlemekten bu videodan o zaman artık benim duygularım ne, inançlarım ne? Ben nerelerde kendi bilinçaltımı böyle algımı kapadım, gözüme gözlük taktım, dünya gözlüğü taktım. Nerelerde bu olmaz, bu olur diye kararlar verdim deyip kendilerine dönmeleri gerekiyor. Yani her gün bu bel ağrısıyla mı yaşamak istiyorsunuz? Yani hep benim mesela annemin hep beli ağrıyordu. Ya bir gün dedik Şemden bir şey yapsana artık bel ağrısı yok mesela. Tabii annem olduğu için tabii hızlı cevap alabiliyor. Ben şunu söyleyeceğim yani bu hastalıklarla yaşamaya ne kadar devam edeceksiniz? Bir de çok enteresan Buket. Değişik hastalıklar gelecek. evet Daha onunla önce de ilgili bir sorum da söylemiştim var. ben onu. Yine söylüyorum. Değişik hastalıklar, değişik virüsler, değişik isimler duymaya başlayacağız. Yani o kendimize dönme, kendimize kavuşmak, hayatımızda atmadığımız adımları atmak için o cesaret, o güç yerine hastalıklarımızı düşünmeye başlayacağız. Değişik ölümler olacak, genç ölümler olacak. Ani ölümler. Ani ölümler olacak. Geçenlerde depremi duydunuz mu İstanbul'da bilmiyorum ama bayağı salladı. Evet, ben burada değildim ama bayağı sallamış. Evet, şimdi birdenbire fırtına çıkabiliyor, deprem olabiliyor. Daha ne yapsın Allah? Hani Allah bizi görmüyor mu diye konuşarak başladık da Allah görüyor ve buradayım, kendine gel diyor. Daha ne kadar sıkıştırayım seni diyor. Onun için eğer bu videoyu izliyorlarsa bir dönsünler kendilerine. Bir yerden başlasınlar, bir yerlerden eğitim alsınlar. Yani bu sorunların sebebi neyse onu bir yolculuk yapsınlar derim. Bir de en çok param yok kelimesini bir bıraksınlar. En çok kullandığımız kere param yok, param yok, param yok olmaya başladı. Öyle deyince olmuyor değil mi? Yani mevcut değil desinler. Para şöyle söyleyeyim. Şu anda bu videoyu izliyor mu? Elektriği demek çalışıyor. Evet. İnterneti de var çalışıyor. demektir. Karnı da tok.
Yani ne kadar ne yedin, hani eskisi kadar da lezzetli değil. Artık küçücük şeylerle de doyabiliyoruz. Demek ki senin paran var. Paran var. Sıcacık bir evdesin. Sonuçta o evde birileri yaşıyor. Ağzımızdan şu kelimeyi çıkarmamız lazım. Yani sistem diyor ki sen param yok diyorsan ben sana gerçekten bir paranın nasıl olmadığını bir göstereyim deyip daha aşağı, daha aşağı, daha aşağı düşürdü ve daha da aşağı düşürecek. Sürekli herkes param yok dediği için mi? Evet. Peki mesela şöyle, şimdi biz tabii eskiden tasavvuf ehli vardı yani Ne ve güzel. bunlar evet ve bunların hiçbir şekilde dünyevi bir şeyle işi yok. Yani hani 40 zeytinle 40 gün Değil işte mi? Galata Ne güzel Mevlevihanesi'nde odalara kapanıp çilehanede bütün gün sadece Allah'la hani konuşarak ondan sonra Allah'la muhabbet ederek geçiren insanlardan söz ediyoruz. Yani bunlar için mal, mülk, dünya malı dünyada kalan bir şey. Şimdi biz tasavvuf ehli değiliz, olamayız da. Ben şahsen olamam. Benim böyle bir mertebe erişmem imkanlı gözükmüyor. Ama şimdi o dengeyi nasıl sağlayacağız? Siz nasıl sağlıyorsunuz kendi hayatınızda? Şundan bahsediyorum. Şimdi bir maddiyat diye bir şey var. Ve günümüzde tüketim toplumundayız. Yani bunun en tap olduğu dönem. Şimdi tasavvuf ehli olduğu dönemde de böyle bir şey de yok. Nokta, ne güzel. Yani bu takılar, tukular, çantalar, arabalar, saatler, evler, işte tatiller yok. Tasavvuf ehlinin olduğu Nefsimize dönemde. hizmet ediyoruz Evet. şu anda. Şu anda nefsi uyandıracak. Bak gel yapacak her Tabii. şey var. Şimdi böyle bir dönemde ne yapmalıyız da birazcık daha böyle hani ya ben maneviyata yöneleyim. Şimdi tam olarak şunu yapmak pek mümkün olmuyor. Ya dünya malıyla işim yok. Var. Dünya malıyla işimiz Heh. var çünkü bize veriyor. Kiracı olarak veriyor. Arabayı da işte parayı da malı da mülkü de kiracıyız. Tamam mı? Buna en iyi şekilde de bakmamızı istiyor. Ama bunu böyle sahiplenmemizi istemiyor. Şimdi diyelim ki büyük bir borcunuz çıktı. Eviniz gidiyor. Allah verdi. Allah alır. Yine verir şeklinde. Hiç o borca takılmadan ödemeniz gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Nasıl çıktı bu borç? Ay evim gidiyor. Yine verir. Hele sen şimdi eskisinden daha akıllısın bu yaşında. Daha tecrübelisin. Daha kısa zamanda verir. Bu hatayı nasıl yaptığını düşünmek yerine bu olayın içinden nasıl çıkacağım diye düşünmeleri lazım. Bir bu. Şimdi biraz sadeleşme ve radikal olarak ciddi anlamda bir sadeleşme dönemine girmeleri lazım. Gerçekten evde giymedikleri kıyafetleri versinler. Arabalarında fuzuli eşyaları taşımasınlar. Bir sürü kredi kartı varsa o kredi kartlarını 1-2'ye indirsinler. Yani 7-8 tane kredi kartı taşıyoruz biliyorsun. Ama kaç tanesini kullanabiliyoruz aslında değil mi? Doğru, 2 tanesini iki kullanıyoruz. tanesini. Ama 7-8 tane var. Her hayatlarının her yerlerinde biraz sadeleşmeye, mini olmaya karar versinler. Sosyal medyada takip etmediklerini gerçekten listeden çıkarsınlar. Listeden çıkarsınlar. Orada da bir detoks yapmalarını öneriyorum. Sonra mutlaka 2 günde bir yıkansınlar. Ve yıkanırken gerçekten bildikleri nasılsa o dua şekilde dua ederek, en son dua ederek yıkansınlar. Ve her banyodan sonra mutlaka kalplerine dönüp dualarını yapsınlar. Yine o Arapça frekansını kullanarak bir Arapça da olsa bir dua okumalarını öneriyorum. Evde yalnız kalsınlar. Evlerine herkese almasınlar. Ev biliyorsunuz çok özeldir. Çok inziva yeridir. Duygularımız, düşüncelerimiz hep duvarlara yapışır ve oradan da etkileniriz. Herkese evlerine almasınlar. Kendilerine mutlaka haftada bir gün özel yemek yapsınlar ve bunu bir şölen haline getirsinler. Biraz yalnız kalmaya özen göstersinler bu dönemde. Ve her yalnız kaldıkça da ne olur bir kalem kağıtla haftanın, günün Z raporlarını çıkarsınlar diyorum ben. Ben böyle yapıyorum. Harika, çok güzel tavsiyelerimizi de aldık efendim. Peki şöyle bir de kapanışta şöyle bir şey de rica edeceğim. Siz eskiden bir dönem bireysel danışmanlık vermiyordunuz değil Evet mi? başladım. Tekrar başladınız. Başladım. Neden başladınız bu arada? Şöyle daha hızlı çözümleri bulduğum için yani daha hızlı şamanik kuantum uygulayarak işte 8 seans bütüncül iyileşme için çalışıyor ekibimiz. Sonra diyor ki hocam ya şu da şöyle olsa olur mu? Yani onlar çalıştıktan sonra otomatikman tek bir seansta ben çözebiliyorum. Ya da ana yapılarını ekip yaptıktan sonra ben tek seansta çözebiliyorum. Şunu da yapıyorum. İşte diyor ki benim diyor karmik dosyam var eşimle ya da arkadaşımla bir karmik dosya var diyor. Hocam diyor onu anlamıyorum hep aynı sorunlar oluyor diyor. Pat diye onu da yapabiliyorum. Karmik dosya şey değil mi? Sürekli aynı problemi Evet, tekrar aynı tekrar problem. Bir de yaşayan insan insanlar. diyelim ki benle anlaşamıyorsan bu karmik dosyadır. Ya da anneyle anlaşamıyorsundur, babayla ya da çocukla anlaşamıyorsun. Hep o karmik dosyadır. Yani hep süre gelen bir şeyde mutlaka bir dosya vardır ve dosyayı çözmediğin müddetçe olaylar tekrarlanır. Ya Bu da ne böyle yerde... atalardan mı geliyor? Neyden geliyor? Atalar. Yıllardır bir atalar var. Atalar da eskimeyecek. Mutlaka atalarla olan bağlantınızı temizleyin. Daha geçenlerde öğrendim. Çocuk 27 yaşında kaygı bozukluğu var. Dedim ki ailede birinde var mı? Annede var. Başka birinde var mı? Dedede var. Düşünsenize gencecik 27 yaşındaki bir çocuk çok da durumu
durumları iyi. Kaygı bozukluğu var. En lüks arabaya biniyor ama babası onu okula götürüyor. Yani Maalesef ya. atalarda mutlaka var. Herkes Herkesin mutlaka bir atasoyundan gelen bir karması var. Onu mutlaka temizlesinler. Alayı yani bir yerlerden. Göçmenlerde yokluk bilinci oluyor diyorlar, Evet. muhacirlerde Evet, genelde, değil mi? Ben baba tarafından Bulgaristan göçmeniyim. Ben de baba tarafından onu Bulgaristan temizleyene göçmeniyim. kadar akla karayı seçtim, şu kıtlık Bu arada bilincini, ama yokluk. siz tam baba tarafından Bulgaristan göçmeni tipolojisindesiniz ama ben de tam baba tarafından Bulgaristan göçmeni olmayan kişi tipindeyim. Neden? Çünkü annem Antepli. Siz de değil mi eşte? Evet. Şimdi benim bütün baba tarafı akrabalarım sizlere benziyor efendim. Ben niye buna benziyorum? Annem nedeniyle. Aynen Evet ya. aynen. Hiç yani tam göçmen tipi var. O yüzden evet, göçmenlerde genelde oluyor bu atasoyundan gelen bu karma, yokluk bilinci karması. Şimdi son bir şey isteyeceğim. Böyle küçük bir pratik bir şey verebilir Yapalım. misiniz? Aynen, izleyicilerimize özel efendim. Şöyle ben de son bir şey daha söyleyeyim. Tabii. 6, 7, 8 Şubat'ta kuantum drama uygulayacak sınıfımız var. Bir daha ne zaman yaparız? Belli değil. Artık eskisi kadar sık değil yani. Yok, çünkü çalışmalarım var. Hem üniversitem var, hem sahneye hazırlandığım için öyle bir yoğunluğum var. Bir de güzel yapmak istiyorum ya Hı hı, Buket. Olmuşken güzel olsun ya Tabii, olur başlangıcı. bence. Evet. Ama bireysel danışmanlıklarımıza devam ediyoruz. Zoom'dan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Web sitesinde de bir sürü çalışmamız var. Her yerden bize ulaşabiliyorlar. Evet. Şimdi ne yapsınlar? Bir kere her gün uyumadan önce yatağa yattıklarında, ben kendi yaptığım şeyi söyleyeyim. Bütün dualarımı ettikten sonra diyorum ki bugün tüm olanlarla ilgili benim görmediğim, duymadığım, fark etmediğim, anlamadığım hangi karmik dosyalarım varsa ve nerelerden bugünümü etkileyip geleceğe illüzyon yapıyorsam rüyalar kanalıyla artık temizlenmesine niyet ediyorum diye yazsınlar, bakalım neler olacak. Rüyalarda da biliyorsun karmik dosyalar temizlenebilir. Denemelerini öneriyorum. Aslında rüya bizim gerçek dünyaya uyanışımızdır. Dünyada aslında rüyadayız. Her gece uyuduğumuzda Allah'ımızın yanınıza gideriz. Orada gerçek dünyada alışverişi yapar. Tekrar bu rüya dünyasına gündüz düşüne uyanırız. Gündüz düşlerini artık görmenin, hayatı okumanın, alanı okumanın, ne zaman ne yapmamızı gerektiğini bilme zamanımız geldi. Bunu da isterlerse dünyanın ilkokuluna gelip, kuantuma gelip öğrenebilirler. Efendim bakın, çok da yakın bir zamanda eğitim de başlıyormuş. İlgilenenleri Şebnem Hanım bekliyor. Zaten ulaşmanız çok kolay kendisine. Şebnem Tacigut Instagram adresine de gidebilirsiniz. Bir şey verebilir misiniz ulaşmaları için? Başka bir nereden ulaşsınlar? YouTube'dan ulaşabilirler. YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Web sitemiz var. Ve web sitesinden ulaşabilirsiniz. Com.tr'den, şebnemtacigut.com.tr'den ulaşabilirler. Aynen, eğitim almak isteyenler de oraya. Çünkü bize soracaksınız, alta yazacaksınız yorumlara. Ben siz yazmadan söyleyeyim istedim efendim. Hangi hastalıkları varsa doktorların kontrolünde özellikle hastalıklarla ilgili yaşlılarımız bize geliyor. Ya, Orta yaşlılar. çok tatlı. Benim sevgili asistanım yıllar sonra doğmuş. Bütün teyzeler onu arıyor. Bütün teyzeler dualarını alıyoruz. Şu hastalığım var kızım diye arıyorlar. Hastalıklarla ilgili, psikolojik rahatsızlıklarla ilgili, neyle ilgili sorunları var, sıkıntıları varsa doktorlarına giderek bizi de tercih edebilirler. Tamamdır. Harika. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Ben de çok teşekkür Ne güzel. ederim. Çok özlemişim seni. Ben Güzel de, kadın. ben de çok güzel oldu. Bir de psikoloji okumak gerçekten çok böyle kafamda bir şeydi. Vallahi yani yapamadığımı yapmışsınız. Tebrik ediyorum. Bence çok güzel bir şey. Teşekkür ediyorum Ben yeniden. teşekkür ederim. Çok güzeldi. İzleyicilerimiz için de öyle olduğunu düşünüyorum. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşeceğiz. Hoşça kalın.